Türkiye'de kitap okumanın bazı sakıncaları var. Bunu muhakkak düşünenleriniz olmuştur. Geçtiğimiz yıl kitap okumanın zararları başlıklı bir video yapmıştım. O videonun pek yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple bugün kitap okumanın ne gibi daha başka sakıncaları var, bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu konuya katkı yapmak isteyen arkadaşlarımız vardır ki kendilerinin şu an hazır olduğunu hissediyorum. Muhakkak yorumlarını esirgemesinler. Enflasyon ne demektir? Bunun ne anlama geldiğini hakkıyla bilmek çok da zararlı bir şey değil. Hatta ekonomi bilimi açısından genel kültürünüzün olduğu anlamına gelir ama ülkemizdeki ekonomik koşullar göz önüne alındığında enflasyon bilinci insanın moralini bozmaktan başka bir şeye yaramıyor. Kitap okumanın ya da okumamanın enflasyona ne ilgisi var diye sorarsanız küçük bir örnekle açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Amazon'un Prime özelliğiyle satın aldığım kitapların 1-1,5 yıllık değişimine bakmak istedim. En düşük fiyat değişimi oranı %62 iken en yüksek değişim oranı %246 civarında. İşte enflasyon tam anlamıyla budur. Bir mal veya hizmetin bir sonraki dönemi olan değişimidir. Şimdi soruyorum size. 1-1,5 yıl içerisinde maaşına bu oranlarda zam alan oldu mu? İşte enflasyon böyle bir şeydir. Bazen üzerinde 4 mevsim yaşandığı halde ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır bütün medeniyetlerin gıptayla baktığı Anadolu'ya sahip olduğunuz halde kilosunu 40 liraya satın aldığınız domates öğretir. Bazen de 900 liralık kitabın 33 liraya ulaşmasıyla birlikte bir kitap. Bu açıdan bakıldığında enflasyonun ne demek olduğunu öğrenmek insanın akıl sağlığı açısından çok doğru gelmiyor ama bir şekilde mecburen öğrenmiş oluyorsunuz. Eğer kitaplarda fiyat skalası bu aralıkta gitmeye devam ederse ortada bir okuyan kalmayacağı için kendi cehaletimizin ışığında yavaş yavaş tükeneceğiz. Böylece enflasyonmuş, ekonomik krizmiş, yönetim sorunuymuş bunları dert edecek kimse kalmayacak. Zaten kitap okuyanlar olarak sizin yerinizi sadece fiziksel olarak dolduracak insanlar bazen kamyonlarla bazen de elini kolunu sallaya sallaya ülkeye giriş yapıyor ama zihinsel olarak o boşluk dolar mı? Bundan emin değilim. Türkiye'de belirli bir grup insanların bilinçlenmesini istemiyor. Hatta açık açık dile getirenler de var. Çünkü bilinçli bir insandan oy alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu sebeple kitap okumak o belirli kesim için oldukça sakıncalı. O insanların ihtiyaç duyduğu zihniyetten çıkan fikirler ne olabilir derseniz sanki birkaç örnek verebiliriz. Mesela Lozan'ın 2023'te bittiğine inanırlar. Orta Doğu'dan çıkıp ülkemize elini kolunu sallaya sallaya gelen ne idüğü belirsiz insanların ensar olduğunu düşünürler. Bu sebeple gelecekte yaşanacak kaosun gümbür gümbür geldiğini görmez, şimdiyi düşünürler çünkü şimdi zengindirler ve diğerleri umurlarında değildir. Yaşanacak bir kaosta dinsiz bunlar diye küfrettikleri insanların kurduğu kaçabilecekleri bir ülke vardır, tuzları kurudur. Bu insanlar dindar değil, genellikle dinci olurlar ki dinin satılabildiğini göstermekten çekinmezler. Tanrı onların pazarını oluşturur. Emin olun onlar ateistlerden daha ateisttir ama size Fatiha suresini de Besmele'yi kuantumla, bilinçaltıyla, çakrayla yoğurup satar ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymaz. Kula kul olduklarının farkındadırlar ama korkaklardır. Biat etmek kültürlerinin temelini oluşturur. Üzgünüm ama bu insanlar son 20 yılda üremedi. Bu insanlar hep vardı. Bundan sonra da var olmaya devam edecekler. Tek farkı artık daha iyi örgütlenebiliyorlar ve cehaletlerini kendi işlerinde büyütebiliyorlar. Gün gelir çoban muhakkak değişir ama koyunlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Ölü Ozanlar Derneği kitabını okuyanlar bilirler. Bu kitap anı yaşamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Başrolünde Robin Williams'ın oynadığı aynı adla uyarlanan filmden sonra da Carpe Diem akımı başlamıştı ve herkesin dilinde bu söz vardı. Hatta koluna dövmesini yapanlar bile olmuştu. Elbette çok doğru ve olması gerekendir anı yaşamak çünkü geçmişte takılı kalarak yaşamanın kimseye herhangi bir faydası yok. Fakat bizim gibi memleketlerde kitap okumanın zararlarından biri de budur. İnsana farkındalık yaratır ve anı yaşamaya engel olur. Belli bir farkındalık düzeyine erişen insan ruhsal olarak daha kolay hasta olur. Çevresinde olan biteni analiz etme girişimleri tamamlanmadan bir yenisi eklenir ve hiçbir zaman bu döngü bitmez. Bu da mutsuzluğa sebep olur. Farkındalık sahibi bir insan toplumsal normal çerçevesinde yarına nasıl güvenle bakacağını düşünmeyi sever. Fakat gözlerini açtığında toplumun kültür ve sanattan yoksun olduğunu anlar, eğitimin tükenmiş olduğunu ve mutluluğun sadece cehalette olduğunu görür. Dediğim gibi bu sadece bizim gibi memleketlerde mümkün. Farkındalığın bir diğer kötü yanı da çevremizde yaşanan olaylara daha adil çözümler bulma arayışında olmanızdır. Oysa farkındalığa sahip olmayan kişi kendi yargılarını başka insanlara dayatma eğilimi gösterir ki çoğu zaman cehalet timsali bu insan kavgadan galip ayrılır.
Senin adilane tavrın genellikle karşılık bulmaz, bu sebeple yorulursun. Kim yorulmak ister ki? Son olarak farkındalığın bir diğer kötü tarafını söylemek istiyorum. Bilmediğiniz o kadar çok şey vardır ki bu insanın kanını dondurur ve o an fark edersiniz. Yaşam boyunca dünya üzerindeki bilgilerin %1'ini bile öğrenemeyeceksinizdir. Bu da insana başka bir acı verir. Düzenli kitap okumanın bir diğer zararı da kişiyi hassaslaştırmasıdır. Oysa gamsız olmak, herhangi bir canlı ile empati kurmamak, yeri geldiğinde acımasız, yeri geldiğinde duygusuz olabilmek kişiyi daha güçlü ve sarsılmaz gösterir. Dış görünüş ne kadar sağlamsa yaşamda başarılı olmak o kadar kolaylaşır. Geçtiğimiz günlerde bir video karşıma çıktı. Bir kartal dağ keçisini avlama amacıyla sırtından yakalıyor. Amaç keçiyi belli bir yüksekliğe çıkardıktan sonra yere bırakmak. Böylece hayvan ölecektir ve kartal ihtiyacını karşılayacaktır. Fakat keçi yaşama amacıyla zor bir yol seçer ve bayır aşağı kendisini savurarak koşmaya başlar. Hem kartal hem de kendisi yuvarlanarak aşağı inerler. Hassas insan bu videoyu izlemeye başladığı an keçi için üzülür, fakat keçinin seçtiği yöntemi gördükten ve kartalın defalarca yuvarlanmasına, kayalara ve taşlara çarpmasına şahit olduktan sonra kartal için üzülmeye başlar. Bu yüzden hassas insan olmak dehşet vericidir. Sizi daha kolay hasta yapar. Dünya hassas insanlar için cehennemdir sözü de bu durum için çok yerindedir. Yine geçtiğimiz günlerde Storytel üzerinden Savaş Atı kitabını dinledim. Edebi olarak yetişkinlere ne kadar hitap eder, teknik ne kadar doğrudur bu tartışılabilir ama kitap öyle etkileyici bir hikayeye sahip ki kahrolmamak elde değil. Bir atın gözünden anlatılıyor hikaye ve savaşın hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde bıraktığı etki net bir şekilde gösteriliyor. Empati kurabilen insanlar daha hikayeye başlar başlamaz etkilenir. Bunu daha önce Siyah İnci kitabında da yaşamıştım. Hassas insan olmak gerçekten çok can sıkıcı, çünkü bizleri etkileyen bir çevre var ve onlara karşı güçlü gözükmek zorundayızdır. Özgürce ağlayıp her ne kadar kurgu bile olsa o canlının yaşamına içlenmek isteriz ama yapamayız. Bu bizi zayıf gösterir. Özellikle erkeklerin bu konuda daha zorda olduğunu biliyorum, çünkü daha küçüklükten itibaren erkek adam ağlamaz damgasıyla büyütülüyoruz. Düzenli kitap okuyan kişilerin zamanla yalnızlaştığı düşünülür. Bu konu hakkında net bir veriye erişebilmek pek mümkün değil ama bu videoyu izleyen okurlarımız kendi düşüncelerini burada paylaşabilirler. Gerçekten yalnız kaldığınızı düşünüyor musunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Sebebine gelecek olursak, kitap okuyan insanların okumayanlara göre hem genel kültür düzeyinde hem de dünya görüşü düzeyinde geliştikleri, bu sebeple de çevre seçimi konusunda daha titiz oldukları düşünülür. Bundan dolayı kendi görüşlerini ve kültür düzeyini belirli ölçüde yakalayacak insana erişemediklerinden yalnız kaldıkları söylenir. Ülkemizde kitap okuma oranları henüz istenilen seviyeye gelmedi. Son yıllarda bu oranın iyi yönde arttığını, hatta küresel salgınla birlikte daha da yukarıya çıktığını biliyoruz ama son bir yıldır kitap zamlarıyla birlikte temel gıda ihtiyaçlarına yönelim daha da artacağından okuma oranının yeniden aşağı ineceği malum. Tabi okuma alternatiflerini değerlendirirsek herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bunun için de geçtiğimiz haftalarda bir video hazırlamıştım. Kitap okumanın yalnızlaştırdığına dair diğer bir sebebe gelecek olursak, kitap karakterlerinin gerçek dünyaya göre daha seçilebilir olmasından kaynaklı. Gerçek dünyada kişisel çıkarları için yaşayan, adalet gözetmeyen, insanların hakkını gasp eden, mal mülk düşkünü bir insana dostluk kurmaya kimse istemez. Ama konu kitap olunca böyle insanların hayatını yakından gözlemlemek isteriz ve gerçek dünyadaki insanlarla bu insanları ister istemez karşılaştırırız ve sonuç olarak çevremizde bu tip insanların varlığından haberdar oluruz. Doğal olarak da onlardan uzaklaşırız. Bundan sebeple okur romanlarda yer alan iyi karakterleri yavaş yavaş dışarıda bulamayacağını düşünerek kendi içine çekilmeye başlar. Fakat bu gerçekten büyük bir sorundur. Burada kesinlikle bir ironi yok. Çünkü yalnızlaşmak beraberinde psikolojik sorunları da getiriyor. En basitinden kaygı bozukluğu bile kişinin kendisiyle çok fazla meşgul olmasıyla, kendini haddinden fazla dinlemesiyle ve zamanla ölümün bu içsel konuşmaya dahil olmasıyla meydana geliyor ki yalnızlık burada tehlikeli bir hal alıyor. Oysa kitap okumanın faydalarını da söylediğimiz gibi düzenli ve doğru okumak sosyal hayatımızda daha aktif olmamızı, iletişim konusunda kendimizi geliştirmemizi ve stres seviyemizin azalmasını sağlıyor. Eğer bu olmuyorsa sorunun çözümü kitaplarda değildir. Daha kişiseldir ve tedavi gerektirir.